Duman bir şey yürüdü geliyor bugün. Bugün biz bir tarafa düşelim. Güney tarafı iyidir. Koyun bir an onu otlar, otunu erken alır. Duman gelmesine bir yakada akşam ederiz inşallah. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ot durumu ne alemde? İyidir iyi. Malaç kalmaz en azından. Avrupa doğuran koyun var. Ha buradan da geliyor sanki ses. Oraya öyle, buradan içeri gir. O diğer kuzuların oradan oraya koy bak. Ona göre ondan sonra çıkalım. Hiç koyunu bakar. Burada yeni hayatlar. Yeni hayatlar başlıyor. Evet. Şimdi Bismillah dedik. Ahırımızın kapısını açtık. İçeride doğurmuş olanlar var. Hangi kuzu hangisinin, kuzuları iyice bir benimsemek lazım. Hani bazı şişekler oluyor, onlar şeyleri almayın kuzularını. Koyunu çıkarmadan önce onları bir ayırt etmemiz lazım. Çünkü bu doğurmuş, bu doğurmuş. Onları ayırıp onları ayrı tarafa atacağız inşallah. Ondan sonra sürümüzü çıkaracağız ki kuzuyu ezdirmeyelim burada.
Şimdi koyunumuzu çıkardık. Bu doğuranlar ahırda kaldı. Onlar kuzularını bırakıp gitmedi. Bunlar büyük koyun olduğu için, hani erkek koyun olduğu için onlar kuzularını bırakıp gitmiyor ama şişek olduğu zaman ham şişek o biraz sıkıntı. O kuzusunu da bırakıp gidiyor. O zaman mecbur onu bizim kendimiz bulmamız lazım. Hangi koyun doğurmuş, aşı düşmüş. Ondan onu bulmamız lazım. Ama bunlar bu sabah şansımızdan herkes kuzusuna sahip çıkıyor. Yani orada da var. Kimse kuzusunu bırakmıyor bu sabah. Gel. Kuzu. Kuzu. Gel. Gel. Kuzu. Kuzu. Gel. Kuzu. Şimdi bunlar kuzuları tamamıyla kendini toparlasınlar. Kuzuyu emzirsin, kuzu kaldırsın yani böyle daha dinç olsun. Ondan sonra diğer ahıra aktaracağız. Onlar kuzuları ahırda gündüz bırakıp koyunları çıkarıp otlatacağız. O şekilde yapacağız bu işlemi. Şimdi bugünlük bunları yedireceğiz. Sularını falan önüne koyacağız. Bunlar 3 gün burada çıkmayacak. Gene doğuranı buraya aktaracağız. Bunları her gün aktarma yapacağız. Yani diğer ahıra, oradan bayıra o şekilde dönüşümlü olarak koyunun kuzulamasını tamamlayacağız inşallah. Şimdi bunlar daha önce yaklaşık bir haftalık kuzularımız. Bunların analarını çıkarıyoruz ki otlasınlar. Yani otlayıp tekrar akşamdan annelerini bunlara veriyoruz. Bu şekilde dönüşümü sağlayırız. Kuzular olana kadar ama elimizden geldiği kadar yani böyle bu mezrada ne kadar boş ahır varsa hepsini kullanmaya çalışıyoruz. Yani bir tarafa 5 tane, bir tanesine 10 tane atıp hayvanlarımızı devamlı ayazdan, soğuktan, buzdan korunmak için böyle elimizden geldiği kadar kapalı alan almaya çalışıyoruz. Şimdi güz mevsimi olduğu için bu dağlarında fırtınası, rüzgarı, karı eksik olmaz. Ne kadar kuruya kaçırabilirsek hayvanları sıcak yere daha iyi olur. Bunlar şimdi kuzuluk koyunların bir kısmı da bunlar. Bunlar daha önce doğduğu için şu anda dışarı attık otlasınlar diye. Ama gördüğünüz gibi bunlar tekrar kuzularını bırakmamak için geri dönüyorlar ama otlayıp akşama döneceğiz inşallah. Ay.
Hey. Hoy. Hey. Hoy. Hoy. Doğduk doğalı bununlayız. Yani neredeyse tabiri caizse biz bunun içine doğduk. Yıllardan beri babamla beraber bu işi yapıyorduk. Babam rahmetli olunca bizde de bu bağımlılık mı yaptı, alışkanlık mı yaptı, sevdası mıdır, sevgisi midir? Bir kere yerleşti içimize. Oy. Şimdi hayvancılığın en güzel yanı yayla. Yaylacılıkta hayvancılık bir o kadar da zevkli oluyor. Yani köy içerisinde, mahalle içerisinde 60-70 koyunu bir kişi zor çevirir ama yaylada 1000 koyunu, 1500 koyunu yaylasına göre, yaylımına göre bir kişi rahatlıkla yapar. Bir nahana gotisi için adam başlıyor seninle mızmızlanmaya, hayıflanmaya, emendiğine. Ama olmuyor, bizim vatandaşımız devamlı eleştiri içerisindedir. Yani çobanları bile bu iş zor, bu iş yapılır mı gibisinden. Ama yani çoban onlardan gocunmaz. Yani kimsenin demesiyle başlamamış ki, kimsenin demesiyle işini bıraksın. Çoban kimsenin işine karışmaz ama çobanın işine herkes karışır. Koyunu fazla olanlar kışlaya gidiyor. Yani kışın otlaklarda, fındıklarda bazı köyleri kiralıyorlar. Ama onlar da oralarda zor oluyor. Geçen yıl gittim. Vatandaşın kimisi koyacak, izin verecek, kimisi izin vermeyecek. O da sıkıntı oluyor. Millet birbirine düşüyor. Komşusu çağırıyor, gel benimkini otar. Diğeri diyor ki benimkine girme. Hani millette de kötü oluyorsun. Onun için bu yıl karar aldım. Gitmeyeceğim. Köyde nasipsek yedirip içireceğim. Bugün de burada son günümüz. Bu dağlara, bu güzelliklere yavaş yavaş veda edeceğiz yani. Musa Eroğlu'nun dediği gibi yolun sonu görünüyor. Bunun şimdi doruğunu böyle çatarlı yapmamızın nedeni hani karda tek doruk olduğu zaman kayabilir ama bu çift doruk olduğu zaman karda böyle kaygan zeminde daha çok yere sağlam basarsın bununla beraber. Onun için bunu bir çift doruk yaptık. Hani biz buna çatarlı diyoruz. Yaklaşık olarak 96-97'den beri bu dağlardayım. Ne bir tane yabani vahşi hayvan, ne ayı gördüm, ne kurt gördüm. Sadece çakal, domuz. Bugüne kadar da bir hayvan yedirmedim, bir yerde bırakmadım. Gece gittim, gündüz geldim patikalarda. İnsanlar diyor orada ayı var, burada ayı var. Hiç rastlamadım. Ben 12 ay yani kar ile aşağı iner, kar ile tekrar yukarı çıkarım. Yani rahmetli babamın gününden beri bu böyleydi. Babam rahmetli olunca annem de rahmetli oldu. Biz kaldık işte. Dağlar bize emanet kaldı. Bu dağlar nice insanları yoluna koydu. Burada şu anlık mülkiyet Allah'ın, hakimiyet bizde. Biz de devredeceğiz. Bizden sonra yeni nesiller bu işi devam ettirir mi, ettirmez mi? Bu iş biraz zor.
Ama bir o kadar da zevkli iş yani. İşini bilinçli yapan insan için bu iş çok da zor değil. Ya akşama kadar özgürsün. Ha, gerekirse montun omuzlarında, tesbihin elinde. İstediğin yerde yemeğini yer, çayını yapar içersin. Ama herhangi bir işte çalışsan sıkıntı yani o tür işler. Bizim için sıkıntı. Ha, arkadaşlar çalışabilir, onlar için iyi bir şey. Kapalı alanlarda durmak bize göre değil. Biz böyle özgürce bu dağlarda gezeceğiz yani. Soğuk sulardan içeceğiz. Hey! Bu sürünün yarısı benim. Ben Horyan'dan şu anda Vunit koyaklarında koyun bekliyoruz. Arkadaşa yardımcı oluyoruz. İsmim Yusuf Çakır. Bütün koyuncuları hemen hemen tanırım. Hepsine selam ediyoruz. Allah kolaylık versin. Eskiden çobanlık maliyetler biraz daha azdı. Biraz daha yani yapılırdı. Şu anda maliyetler çok yüksek. İmkanlar zor. Ah bugünkü günde bu hayvanla burada uğraşmak bela. Yani bugün adam bunu sevmesin, burayı bağışlığa gelmez bunun peşine. Ama işte seviyor insan, yapıyor. Nasıl bir sevgiyse. Bak şu evler hep eski tarih. Bak bir tane şenlik kalmamış. Burada hepsi hayvancılık yapardı. Hayvancılık bitti. Oy. Burası Olma'ya en yakın mezre. Avli Hanları. Burada yaklaşık bir 10 sene, 15 sene önce bayağı bir şenlik vardı, bayağı bir gürlük vardı. Şimdi görüldüğü gibi evler her taraf harabeye dönmüş. Karadeniz'de şu anda hangi köşesine gitsen her köşesinde bir enkaz var, bir hüzün var. Gurbete gidenler de geri dönüyor. Döndüğü zaman evlerini falan böyle yıkıp gördüğü zaman onlar da hüzünleniyor. Karnının doyduğu yer mi, doğduğun yer mi diye ikilem arasında kalıyor insanlar. Karadeniz'de bir tabiat, çay, fındık, o da sezonluk. İnsanlar da çaya, fındığa bağlanıp mecbur kalamıyor. Bu ağaçların yaklaşık %30'u, %40'ı hep dikmeydi. Orman bir şey yoktu şimdi ama orman her tarafı sardı. Burada kışlık hayvanların yiyecekleri biçilirdi, otlar biçilirdi. Bir kültür, bir devrim, bir tarih burada yok oluyor. Orada bu sırtın üzerinde şimdi hanlar var, eski hanlar var. Kervan yoluydu burası. Araklı, Arsin, Sürmene hep buradan yukarı gider gelirdi yayan. Teknoloji ilerledikçe insanlar da bazı şeyleri geliştirdi. Uzaklaştı yani. Herkesin içerisinde bir nükte kalmıştı yani. Köyüme döneyim, bir şeyler yapayım ama imkanlar el vermiyor. Çocuklarına bir gelecek hazırlayacak. Belirli bir yaştan sonra yine hayatının finalini yapacak aşamadaki insanlar dönüp geliyor köylere. Onlar da köyün merkezlerinde kalıyor. Yani arazisi var, mezresi var, yaylası var. Gelip bir hüzünlenip, efkarlı bir müzik dinleyip dönüyorlar. Bu da bu kervanın yolcusu. Kendince bir tatlı, bir huzurlu hayat yaşamıştır inşallah işte ama bu sanallarını görmedikleri için onlar da bir nebze olsun mutludurlar yani bu harabeyi, bu yıkıklığı, bu töküklüğü görmemeleri onların adına da iyi bir şey yani. Burada adam örneğin o şahıs da burada tarla yapardı. Ufak olsa da misiri olurdu, patatesi olurdu. Bak şimdi orman kalktı, kapattı buraları hepten. Gitti. Yıllardan beri bu işin içerisindeyim. Büyükbaş var, küçükbaş var. Biz kooperatife şimdi ben üyeyim. Kooperatiften herhangi bir destek bugüne kadar benim çevremde olan arkadaşlara, şahsıma hiçbir destek yok. Sadece koyun başına bir destekleme veriliyor.
Ondan da kooperatife aidat, yıllık dinde vesaire bazı şartlar altında para kesiliyor. Bunu devlet böyle milleti birbirine düşüreceğine direkt üreticiyle nasıl buzak desteklemesinde, büyükbaş desteklemesinde yapıyorsa küçük başta da öyle yapsa eskilerin deyimiyle sobaya yakın olan ısınır babında. Şimdi kooperatiflerde de aynı. Sobaya yakın olan ısınıyor. Ben yıllardan beri bu işin içerisindeyim. Ben herhangi bir destekleme, bir teşvik, herhangi hiçbir şey gördüğüm yok. Tamamıyla bireysel ama devlet birebir vatandaş ile, üreticiyle muhatap olsa, aradaki kooperatifler yani kooperatif olsa ne olur, olmasa ne olur? Ben buradayım. Ben yeri geliyor dağda mağdur kaldığım olur. Fırtınada kaldığım olur. Bugüne kadar birlikten hiçbir arayıp soran, senin hayvanının yiyeceği, içeceği, Allah'a şükür ihtiyacımız yok. Ama mağdur olan arkadaşlar olur, dağda kalan olur, hiç kimseyle bir şey yok. Sadece bir birliğimiz var, bir seçime gidip oy kullanıyoruz. Bir yıllık aidat ödeme için. Bir de işte bu hayvanlarımızı yıllık kayıt yaptırmak için o zaman gidiyoruz. Yani herhangi bir toplantı, bir istişare, bir fikir alışverişi yok. Tamam diyor, yeter o kadar. Atıştırma yeter. Bu gürgen ağaçları burada elle dikilen ağaçlardır. Bizden önceki insanlar şu taşları hepsi elleriyle dizmişler buralara. Bu fidanları, ağaçları falan hep onlar dikmiş. Hatıra, emanet, miras yine kalmış bize. Asırlık ağaç. Kim bilir kaç yüzyıl daha devam edecek. Bu ağaçların yani gürgen ağaçların bir özelliği de var yani bütün sevdalara, bütün aşklara şahitlik eder yani. Sevdasını ifade edemeyen gelir işte ağaçlara isimlerini yazar. Sevdiğinin baş harfini, kendinin baş harfini. Mesela örneğin buraya yazmış. Bir tanesi T koymuş. S koymuş. S yapmış, M yapmış. Kalp yapmış. Bizdeki aşklardan biri de yani bir diğer sevdamız da Trabzonspor olduğu için buraya belki de arkadaşımız Trabzon'un T'sini yapmış. Yani bizde de futbol ayrı bir yer tuttuğu için spordan da geri kalmak yok. Ama bazı arkadaşlar öyle hani çobanlar bütün şeyden kopuk, sosyal hayattan nasıl bir insan her şeye ulaşabiliyorsa bugün çoban hepsine ulaşabiliyor yani. Teknoloji olsun, elektronik olsun, yaşam şekli olsun. Çoban şimdi göründüğü gibi öyle dışarıdan göründüğü gibi çoban sadece bir kalıptan oluşabilen bir şey değildir yani. Yeri gelir tıbbi yönden hayvanlara iyi bir müdahale yapman lazım. Burada hayvan hastalanır. Buna sen veterinere ulaşamazsın. Kendi tedavini yapman lazım. Hayvan doğum yapacak. Onu yaptırman lazım. Hayvanın zehirlenir. Bunu tedavi etmen lazım. Bu hayvanın otlaması, bunun iyi bir planlamasını yapman lazım. Hem mali yönden hem yönetim şekliyle de bunları iyi bir planlaman lazım. Yoksa bu malı zayi edersin. Bir koyundan bir kuzu alamadıktan sonra bu korutmaz yani. Bu işin içinden çıkamazsın. Zor meslektir. Örneğin bu ıssız dağlarda şimdi biz rahatlıkla gezebiliyoruz yani. Ama normal bir vatandaş buraya gelse tedirgin olur. Yani burada ben ne yapacağım, nedir şimdi, nereden ne çıkacağını bilmez. İşsiz dağlar şu anda her taraf. Kar, doğu, buz, fırtınası var, karı var, vahşi hayvanı var. Bizim gözümüz, çobanın gözü devamlı dağdadır. Yani ne zaman kar çıksa da ben şu yükseklere doğru bir
Yani tabiri caizse bir havalansam yerden, yani köyden, yerleşim yerinden bir uzaklaşsam da hayvan da değnek altından çıksa, ben de bir rahat bir nefes alsam. Kavgaya geçelim. Koyunların biri sen götür. Sarılar ne güzel. Koyun teki Yaşar Bey. Çeksin aşağı ne yiyecek burada? Şu. İki etti. Öbür erkek var mıydı? Nerede var mı? Hangisidir? Bir tek yaşlıları ha budur onlar. Tarih 12. ayın 23'ünde koyun görmüş müdür buralarda? Bak bu koyun. Ha bu bozuk. Ha bu. Bunları ne zaman alırsın? Bunu da getirecek, getirmez sana. Ne zaman getireyim? Bugün getir, yarın getir, akşam getir. Bugün getireyim mi? Getir. Yarın koyunları ayır. Araba yazık yukarı, arabayla ben göndereyim Hadi bunları. getir. He. Ben şimdi malı yataklamadan kuzulama olduğu için biraz sıkıntıdayız daha şimdi koyun doğuruyor. Akşam al getir. Kuzusunu alan var, almayan var. Akşam al getir sıkıntı yok. Elimi komple tut ki salyal. Evet. 9. ay nasipsek görüşürüz inşallah. İnşallah, hayırlı Rahman. olsun. İkimize de inşallah. 7, 6. 4 toklu değilsin. 4 toklu değilsin, 6.000 lira değilsin. Sende hiç utanma yok mu? Tamam. Lan ne utanması olacak ya? 7, Katır kadar toplar hayırlı olsun. 6.5'a Yok. anlaşın tamam bitirin. 7. 6.5'a bağlayın Tamam, geçin sağ ol, işi. bir şey. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Burası bizim kervan yolu üzerinde bulunan Avli hanları. Bu hanın sahibi rahmetli oldu yıllar önce. Çocukları burayı biraz daha bakımını yaptırdılar. Hırsızlıktan dolayı işte demir kapı yaptırdılar. Burada işte insanlar yaylaya göç ederken yayladan geri dönüşte burada konaklardılar. Bu hanlardan bu yol güzergahında yaklaşık tahmini belki bir 100 tane, 150 tane vardı ama şu anda güncel hayatta belki ayakta kalabilen ya 2 tane veya 3 tane bir şey var yani. Bunlar hepsi yıkıldı, harabe oldu, gitti. Bu koyun malı sevdalı bir hayvandır, bereketli bir hayvandır. Bunu yapabildikten sonra hiçbir maddi sıkıntı bugüne kadar çekmedik. Evvelallah sonra bundan sonra da çekmeyeceğiz. Bu bizi bırakmadan bizim bunu bırakmaya niyetimiz yok. Bu sevda burada bitmez. Bu devam edecek nasip kısmet olur ilelebet. Allah ömür verip sağlık verdikten sonra biz koyuna, koyun bize, ikimiz birbirimize bakıp devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız bir maddi yönden, manevi yönden de olmayacak inşallah. Devam edeceğiz. Bu koyunlarımız kuzulamış. Bu kuzu sesi, bu şu anda kendim ölüyor. Yaz başı nasipse kuzu sesi buna karışacak. Bu dağlar şenlenecek. Böyle öksüz kalmaz bu dağlar. Şimdi arkadaşlar diyebilir karın soğuğun içerisinde hiç alakası yok. Bak ben eldiven dahi kullanmam. Kış boyu, çobanlık boyunca hiç ateş yakmam. Bu şekilde döngü içerisinde hayat devam edecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi nasıl yaşarsan öyle ölürsün, öldüğün gibi dirilirsin. Şimdi bizim geçen gün bir abimiz öldü, koyuncu abimiz. Biz onun peşine bu dağlarda gezerdik. Son günlerinde devamlı pazarlık halindeydik. Yani son anlarında arıyordu devamlı. Hayvan alacak, hayvan verecek. Bu bir anda atılacak, vazgeçilebilecek bir şey değil. Şu anda imkansızlıklardan dolayı bırakan arkadaşlar var, yapamayan insanlar var. Hepsinin içinde bir nükte var.
Geçen kışın bir abimizle karşılaştık, eski koyuncu. Adam böyle koyuna bakıyor. Lan normalde öyle bir bakış yok. Adam candan, yürekten böyle bakıyor. Yani bir insanın bakışı bile farklı. İmkansızlıklardan bırakmış hayvanı. Hala daha gözü bunda. Bunu yapabilmek. Anlat bakalım. Bir derdin varsa bana anlat. Sen akşamdan kuzuna kavuşacaksın. Şimdi senin için otlama zamanı.